...14 Mart 1827. II. Mahmud'un açtığı Mektebi Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin yani askeri tıp okulunun kuruluş günü o gün. 10 yıllarca bilime hizmet etmiş modern bir tıp eğitimi veren koca bir çınar bu okul. 1919'un Mart ayında da 92. yılına giriyor askeri tıp okulu ama işgal kuvvetlerinin süngülerinin gölgesi altında ihtişamını yitirmiş adeta. Koca İstanbul ve okul İngiliz birlikleri tarafından işgal altında ve genç tıbbiyeliler bu durumdan çok rahatsızlar. İsyancıları zapt etmeye çalışan işgalcilerin subayları 3-5 kişinin bile yan yana gelmemesi için türlü engeller çıkarıyorlar. Ancak genç tıbbiyeliler kararlı, büyük bir protesto düzenlemek ve dünyaya duyurmak lazım bu işgali. Mondros'ta İstanbul'un işgali söz konusu bile edilmemişken bu neyin nesidir böyle diye düşünüyorlar. Boyunlarına geçirilen tutsaklık halatını koparmak ve atmak istiyorlar. Ne yapmalı? Ne etmeli de yüzlerce tıp öğrencisiyle bir araya gelip büyük bir protesto eylemi yapmalı derken akıllarına dahiyane bir fikir geliyor. 14 Mart'ı yani askeri tıp okulunun kuruluş yıl dönümü için büyük bir kutlama yapmak istediğimizi söyleyelim diyorlar. İşkillenmiyor değil İngilizler ama madem sıradan bir öğrenci kutlaması ses etmeyelim diyorlar. O gün yani 14 Mart 1919 günü okulun iki kulesinin arasına dev bir Türk bayrağı geriyorlar ve eylemler başlıyor. Başlarında Hikmet adında cevval bir öğrenci 18 yaşında korkusuzca haykırıyor ve gür sesiyle meydan okuyor Mondros prenslerine. İşte o büyük gün bu vesileyle İlk defa 14 Mart Tıp Bayramı olarak ve emperyalizme başkaldırı günü olarak tarihe geçiyor. Tarihler Eylül 1919'u gösterdiğinde tıpkı Tıbbiyeli Hikmet gibi göğsünde vatan ateşi ve özgürlük kıvılcımları yanan bütün ülke sevdalıları Sivas'ta toplanmış. Mustafa Kemal Paşa gençleri de istiyor Sivas'ta, hatta belki de en çok onları istiyor. Öyle ya, vatan onların omuzlarında yükselecek. İstanbul'daki tıbbiyeliler de aralarında ancak bir kişiye yetecek kadar para topluyorlar ve bizim gözü pek Cevval Hikmet'i göndermeye karar veriyorlar delege olarak Sivas'a. O gencecik yaşında ne büyük onur, ne büyük sorumluluk. Hikmet kararlı, gidince dümdüz konuşacak ve inandığı her şeyi seslendirecek paşaya ve heyete. O günlerde aydın diye bilinenler bile ülkenin perişanlığından dolayı kurtuluşa dair ümitlerini kesmişler ve ya Amerikan ya İngiliz hakimiyeti altına girmekten yani mandadan konuşuyorlar. Delirtiyor bu laflar genç tıbbiyeliği. Olacak iş değil. Gözden çıkarmış bunlar bu toprakları. Bu ne korkaklık, bu ne sefillik diye geçiriyor içinden. Ve kongrede şu efsane konuşmayı yapıyor. Üyesi bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki çalışmalara katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olan varsa bunlar her kim olursa olsunlar şiddetle reddederiz. Sonra dönüyor Mustafa Kemal'e. Mesela manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder. Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve lanetleriz diyor. Salonda hava buz. Herkes donmuş kalmış. Ama bir tek kişinin gözleri alev alev yanıyor. Ağzı yavaş yavaş kulaklarına varmak üzere keyiften sözü alıyor ve şöyle diyor Mustafa Kemal. Evlat, müsterih ol. Sonra da salona sesleniyor. Gençlikle kıvanç duyuyor, gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak bile mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya bağımsızlık ya ölüm. Bir defa meydan okumuş Tıbbiyeli Hikmet. Meydan okumuş ve siz yoksanız ben varım. Bu vatanı kurda kuşa yem etmem demiş. Madem öyle devam o halde. Nisan 1920 ver elini Ankara. Büyük bir özgürlük savaşı verilecek verilmesine ama millet de askerler de sıtmadan, tifodan artık ne kadar salgın hastalık varsa hepsinden dolayı perişan vaziyette. Mustafa Kemal de birkaç defa sıtmaya yakalandığı için Doktor Refik Saydam daima yanında. Bir yanda emperyalistler tepiniyor topraklarımızda, bir yandan salgın kırıp geçiriyor insanlarımızı.
Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşı Yusuf, İstanbul'dan Kızılay'ın kendilerine teslim ettiği mikrop tüplerini alıp Ankara Cebeci'de yenice kurulmakta olan aşı üretim merkezine getirecekler görevliler. Ne büyük görev, ne büyük iş. Ya yolda kırılırsa bu tüpler, ya yayılırsa ortalığa, düşmanın yapamadığını yapar. Tek bir kişi bırakmaz hayatta bu mikroplar. Aman ha, her akşam yolunuza çıkan bir askeri birlikten buz alın, ısınmamalı tüpler diyor hocaları. Sağ salim yetiştiriyorlar cebeciye aşı yapımı için gereken mikropları. Günler, geceler sürüyor çalışmalar. Doktorluk okuyan bu öğrenciler sırtlarına yüklendikleri tehlikeler yetmemiş gibi bir de kendi üzerlerinde denetiyorlar ilk tifüs aşısını. Feda ediyorlar kendilerini bilime ve geleceğe. Bir iki gün sonra aşının işe yaradığı anlaşılıyor. O gün Cebeci'deki sağlık komutanı yüzünde bir gülümsemeyle geliyor tıbbiyelilere. Hikmet'in ve Yusuf'un yanına gelip diyor ki, kardeşlerim, sizler sadece bilim insanı değil, aynı zamanda tıp bilimi adına, askerimizin sağlığı adına canlarını tehlikeye atmaktan çekinmeyen yurtseverlersiniz. Önce aşıyı üretmek, sonra da kendi üzerinde denemek ancak tıbbiyelilerin gösterebileceği bir iştir diyor. Haber Mustafa Kemal Paşa'ya gittiğinde bu başarıya şaşırmıyor. Şaşırmıyor çünkü Sivas'ta yabancı bir kuvvetin esaretine boyun eğmeyi ihanet sayan bir gencin bir mikrobun, bir virüsün tehdidine de boyun eğmeyeceğini çok iyi biliyor. Hele İstanbul'a dönerken yol boyu Polatlı, Sivrihisar, Eskişehir birliklerine aşıları dağıta dağıta gittiklerini duyunca ya istiklal ya ölüm dediği günü hatırlıyor ve istiklale giden yolu açan gençleri gözleri yaşararak aklına kazıyor. Ya istiklal ya ölüm.